Hazır evde olunca dedim ki şu yatak yastık dolabımı bir düzenleyeyim. Burası büyük kızımın odası. Hatırlarsınız oda turundan daha önce paylaşmıştım ama tabii içini görmediniz. Şöyle bir göstereyim size. Üst tarafta bir valizim var. Ondan sonra minik minik bu dekoratif yastıklar. Daha sonra misafirlerimde kullanmış olduğum yastıklar. Şurayı da açayım. Şuraya da bakalım beraber. Burada yorganlar var. Şurada dikiş makinem var. Görüyorsunuz. Normalde ben zaten misafir gider gitmez yatılı misafirim çok fazla oluyor benim. Nevresimleri hemen derhal yıkayıp kaldırıyorum. Ama arada bir de bu yorganların nevresimlerini, yastıkların kılıflarının hepsini bir anda yıkıyorum. Mislerce. Daha sonra bunları da balkona götürüyorum. Biraz havalandırıyorum şöyle bir 7-8 saat. Ondan sonra tekrar nevresimlerini geçirip hazırlığımı yapıyorum ve yerine yerleştiriyorum. Şimdi böyle bir paylaşayım sizinle. Bu arada ben bunları bu gece çıkaracağım, bütün nevresimleri, yastık kılıflarını yıkayacağım, kurutacağım. Bir ertesi günde yorganlarımı havalandıracağım. Daha sonra da beraber düzenlemesini yapalım buranın. Yorganımı nasıl katladığımı en uygun sanırım size burada gösterebileceğim. Bu arada zemini önce süpürdüm. Daha sonra sildim. Odam gayet temiz. Şimdi bu konular hakkında da yorum gelsin istemiyorum. Yorganımı yere serdim. Bunun için de en küçük olan, yani tek kişilik olan yorganımı seçtim. Ama diğer yorganlarımı da aynı bu şekilde katlıyorum. Şimdi düz bir şekilde yere yerleştirdim. Görüyorsunuz şurası boyu ve şu tarafı da eni. Şimdi hemen şuradan alıyorum ve ortaya doğru yorganımı getireceğim. Tekrar şöyle bir elimle düzeltiyorum. Ve daha sonra da şu bölümünü hemen bunun üzerine katlıyorum. Bu arada biraz yorganımı çektim ki daha net görebilirsiniz diye. Ben bütün yorganlarımın çarşaflarını mutlaka yorganımın içerisinde muhafaza ediyorum. Ki acil bir misafirim geldiğinde işte çarşafı ayrı bir yerden, yorganı ayrı bir yerden bulmayayım diye. Şimdi bunu tam ortaya yerleştirdim. Bakın hemen şu bölümü yorganın bu giriş bölümü. Burası da diğer taraf. Şimdi öncelikle şunu şöyle ortalıyorum. Biraz daha yaklaşacağım size. Şöyle. Bunu ortaladım. Şurada biliyorsunuz ki bir cep oluştu. Aslında ben nevresimlerimi de bu şekilde katlıyorum. Daha önceden nevresim katlama videomu izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Şimdi bunu hemen bu tarafın içerisine alıyorum. Ve kompakt bir yorgan elde etmiş olacağız. Ve yorgan hiçbir şekilde dağılmıyor. Bu kadar, bitti. Görüyorsunuz. Hazırlıklarımı yaptım. Bütün bu yorganlarımı yine KonMari usulü katladım. Buraya yatağın üzerine koydum. Daha sonra şurada yastıklarım var. Bunların da kılıflarını geçirdim. Daha sonra şurada annemle babamın pijamaları var. İşte her gelişlerini getirmesinler diye bunlar burada kalıyor. Geldikleri zaman onlara veriyorum. Terliklerimi çıkardım, bak pat pat yapmasın kamerada ses diye. Şu iki yastığımın sadece kılıfı geçecek. Ondan sonra şu iki valizi o dolaptan indirdim. Pembe olan diğerinin içine girecek. Bu merdivenim benim 30 yıllık bir merdiven. Elim ayağım bu tarz böyle büyük temizliklerde, işte dolap üstlerinde işlerim olduğunda çok kullanıyorum. Şu komodini de size daha rahat gösterebilmek için işte biraz sonra dolabın içini gösteririm. Şöyle kapıya doğru çektim. Temizlik malzemelerimi getirdim. Ondan sonra kapının arkasına bir boşluk bıraktım. Çünkü Zara diğer odada her an bana ihtiyacı olursa gelip geçebileyim diye. Dolabın içinde epeyce bir boşalttım. Şurada ork var.
O rahmetli eşimden kalmıştı. O dönemde almıştık. Kızlar bunu kesinlikle hiç kimseye vermememi söylediği için onu burada muhafaza ediyorum. Yine şurada bir dikiş makinem var. Bunu da annem yıllar önce çeyizime almış. Hala kullanılabilir, böyle Privileg'in. Bunu da burada muhafaza ediyorum. Burası boş. Şu üstte yine bir valiz var. Aşağı inecek. Ondan sonra bir de şu yastıklar var orada. Onları indireceğim aşağıya. Bir fırtına var dışarıda. Bir soğuk var. İnanın dışarı çıksanız götsenseniz donacak. Yok böyle bir soğuk. Antalya'nın soğuğu da nasıl oluyor biliyor musunuz? Direkt insanın kemiklerinin içine işliyor. Yok böyle bir soğuk yani. Ha, iyi giyindiğiniz zaman, sıkı giyindiğiniz zaman problem yok. Ama mesela ben dışarı çıkarken mutlaka şapka takıyorum, bere takıyorum. Çünkü migrenim var. Migrenim olduğu için direkt rüzgar kulaklarımdan işte migrenimi tetikliyor o sebeple. Şimdilik şöyle kamera elimde size bir merhaba diyeyim. Ondan sonra tripodu takarım. Biliyorsunuz kaç günler oldu. Gerçi bilmiyorsunuz ama sürümcede kaldı bu. Hafta sonunu bekledim bunları düzenlemek için. Bunlar aslında benim hepsi misafir yorganlarım. Şurada misafir yastıklarım var. Bizim yorganlarımız, yastıklarımız her zaman yatağımızın üzerinde duruyor. Yaz, kış. Çünkü çok sıcak olduğu için klimalı odada yatıyoruz. O sebeple de yorgana yazın da bizim ihtiyacımız oluyor. İşte bunlar misafirlere ait olanlar. Ben aslında her misafir gelip gidişinde bunların hepsini bir güzelce yıkıyorum. Kullanıldığı için daha sonra kaldırıyorum. Ama şöyle bir 6 aydan 6 aya da bütün nevresimleri çıkarıyorum. Hepsini tekrar bir yıkıyorum, yastık kılıflarını ve bütün yorganları, yastıkları götürüp balkonlarıma, 2 balkonumda havalandırıyorum saatlerce. Böyle yaptığım zaman daha böyle bir fresh oluyor. Hani gelen misafirler diyorlar ki mis gibi kokuyor falan diyorlar. Bu da beni mutlu ediyor. Hani nevresim de gerçekten çok önemli değil mi? Mesela ben nevresimimi değiştirmişsem yatak odasındaki, kendi yatağımdaki böyle bir mutlu uyuyorum. Fresh kalkıyorum. Bu arada dikkatinizi çekmiştir belki, saç rengimi tekrar gittim değiştirdim. O saçla rahat edemedim. Neden derseniz şöyle söyleyeyim. Mesela o saçlayken makyajsız dışarı çıkmak biraz böyle bir garip oluyor. Yani beni soluk gösterdi. Sanki böyle üşütmüşüm, hastaymışım gibi falan bir his uyandırdığını düşündüm. Rahat edemedim. Ben de gittim. Onun üzerine sadece böyle açık bir kahverengi attırdım. Şimdi odanın ışığı nasıl bilmiyorum, yeterli mi bilmiyorum ama işte böyle. Eski haline aslında geri dönmüş oldum. Bir sürü zahmet verdim işte. Benim işler böyle, bir de durduğum yerde duramıyorum. Şu kamerayı bir öyle çeviriyorum, bir öyle çeviriyorum. Şimdi artık tamamıyla çevireyim. Şunları paylaşayım sizinle. Daha sonra da bir yerleştirme yapalım. Dolabın içini silelim. Bu vesileyle hem işte size de böyle bir motivasyon olsun dedim. Hem de sizinle biraz daha böyle iletişim içinde kalabilirim diye bu videoyu çekmek istedim. Benim böyle misafirlerde çok sevdiklerim, bir de daha az kullanmak istediklerim var. Mesela yün yorganım. Şu yün bir yorgan. Bunu o sebeple en altları yerleştiriyorum ki hani son tercih bu. Şunların hepsi çift kişilik. Şu en üsttekilerde tek kişilik yorganlar. Bunlar elyaf ve çok hafif. O yüzden bunları kullanmayı misafirlerimde çok seviyorum. Hem sıcak tutuyor hem hafif olduğu için. Şimdi benim bu kadar yorganım var, yeter mi diyorsunuz ama gerçekten bana yeterli geliyor. Gelen misafirlerime de yetiyor. Ben Denizli'den Antalya'ya taşınırken benim 10 tane daha yün yorganım vardı. Bizim oralarda böyle çeyize, yorgan, yastık çok yaparlar. Şu anda nasıl bilmiyorum ama onların hepsini tek tek ihtiyaç sahiplerini o dönemde taşınırken keşfedip onlara hediye ettim ki hani çok da yer kalabalık etmesin. Hatta şu yorganımdan 2 taneydi. Bunu da yakın bir tarihte bir ihtiyaç sahibine gönderdim tekini. İşte kalanlar bunlar yeterli oluyor. Bu nevresim takımım Taç'ın. Bunu ben ortanca kızıma hamileyken bir yarışmaya katılmıştım. Televizyonda oradan kazanmıştım. Şunlar Touch Linens. Bu ve şu, hani kendim de soft renkleri kullanıyorum ama misafirlerim cıvıl cıvıl nevresimlerde yatsınlar diye düşündüm. Bunları Antalya'dan aldım, nevresimlerini. Bunların hepsinin çarşafları da bu arada içlerinde
Yastık kılıflarını da yastıklara geçirerek muhafaza ediyorum ki hepsi böyle komple düzgün bir şekilde dursun. Şu nevresim takımımı da yurt dışından, Almanya'dan almıştım. Şunlara dikkat edin. Bakın bunları ben o dönemde Denizli'de yorganlarımın ölçüsünde diktirdim. Bazen ya o dönemde çok hesaplı geliyordu. Kumaşını kendiniz seçiyorsunuz, terzinize veriyorsunuz, diktiriyorsunuz. Tam da yorganınıza göre oluyor. Yine bu keza nevresim takımlarından çift kişilikte 3-4 tane diktirmiştim. Onları da hediye ettim. O nevresimlerin yastık kılıflarını da direkt ben böyle yastıklarda muhafaza ediyorum ki hani ihtiyaç halinde hemen nevresim, çarşaf, işte yorgan kompakt bir şekilde alabileyim. Hemen yastıklarını da kavruyorum. Benim işim gerçekten bu sayede biraz daha kolaylaşmış oluyor. Şu yastıklarımı da ben Almanya'dan getirmiştim. Aman bunlar bir güzel, bir güzel. O kadar güzelmiş ki bunun yorganı da var. Onu Zara'da kullanıyorum. O yorgan da böyle çıt çıtlı, hem yazlık hem kışlık yorgan yapabiliyorsunuz. Ayırabiliyorsunuz. Bunların böyle kolay yıkanabiliyor olması ve hiçbir şekilde şu yumuşaklığının kaybolmaması gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Önce bir şunları geçirelim. Ondan sonra dolabı temizleyip yerleştirelim, bakalım nasıl görünecek. Ay bu bir ağır ki. Aman Allah'ım. Valiz çok ağır. İçinde bir sürü valiz var. Bunu ben niye buraya kaldırmışım ki? Zara şunu o tarafa koyabilir misin? Benim adımı kendime. Thank you. Şu en üstten yerleştirmeye başlayacağım için şu içini bir güzelce bir silelim. Şu silikonlu olan var ya, bu iyi oluyor. Hem geç tozlanıyor. Şu valizimin içinde 2-3 tane daha valiz var. Şimdi şu pembe olanı da şunun içerisine koyacağım. Ben şimdi seyahatten geldikten sonra mutlaka bunların hepsini yerleştirir yerleştirmez çamaşır suyuyla bir güzelce tekerlerini, içini, dışını siliyorum. Instagram'dan beni takip edenler biliyorlar. Çünkü o dönemde epeyce paylaşıyordum. Şimdi temiz, yani temiz. Yine de tozunu aldım. Şimdi kapatıp yerine yerleştireceğim bunları. Ay şu çok kötü, nasıl kaldıracağım bilmiyorum. Ay valizler beni mahvetti ya. Canım çıktı. O hani Titan'ın valizi var ya, o gerçekten eşek ölüsü gibi kaldırmakta zorlandım. Şimdi yastıklarımı yerleştireceğim. Şimdi silme işlemim bitti. Önce tabii ki üstünü yerleştirdim, biliyorsunuz. Oranın mutlaka kuruması gerekiyor. Yoksa yorganlar, yastıklar nemli nemli kötü kokar. Şimdi altını sildim, bitirdim. Bir mola vereceğim. Biraz oturacağım.
yatak dolabımın yerleştirmesini tamamladım. Yine valizlerimi eski yerine koydum. Orada arkada dekoratif 2-3 tane yastığım var. Ön tarafa da annemle babamın pijamalarını, bakın burada namaz örtüsü var annemin. Onları burada bırakır, ben yıkarım, tekrar kaldırırım. Onlar geldiği zaman eline veririm. Böyle özellikle buraya koydum ki hani alıp koyması rahat olsun diye. Şimdi yastık dolabımı paylaşayım. Bu dolap tam olarak, bu kapak açılmıyor raf sebebiyle. Altta daha büyük bir problem oluyor. Yorganlar çok büyük olduğu için. Burada da kızımın komodini olduğu için burası daha az açılıyor. Biraz daha şöyle açılıyor. O yüzden zaten yorganları da ona göre yerleştiriyorum her zaman. Yastıklarımın en sık kullandıklarımı daha pratik olması açısından böyle üstlere koydum. Ondan sonracığıma misler gibi oldu, misler gibi koktu. Tam böyle bir bahar temizliği gibi bir şey oldu aslında bu. Daha sonra yorganlarımı yerleştirdim. Yine yün yorganımı, daha az kullandığım yorganımı en altlara yerleştirdim. Şu tek kişilik olanları üst tarafa ve sağ tarafa yerleştirdim ki alıp koyması tekrar yerine kolay olsun diye. Şu yorganımın üstünde boşluk var. Orada zaten her zaman benim misafir battaniyelerim duruyordu. Onlar şu anda yıkamada, daha doğrusu makineye atılıp yıkanılıp kurutulup tekrar yerine koyulacak. Yani oranın yeri var. Orayı battaniyelerim işgal ediyor. Bence böyle daha derli toplu oldu. Sizin fikrinizde tabii ki. Büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Benim bu kameramın en büyük özelliği uzak noktayı direkt yakınlaştırarak kaydediyor. Yani böyle karşınıza ablak yüzle çıkıyorum her defasında. Neyse, ileride biraz zenginlersek alırız yeni bir kamera, biraz daha farklı fonksiyonları olan. Her neyse, en azından bu fluluğunu çözdüm ben bunun. O da ayrı bir mutluluk. Yani gerçekten çok mutluyum. Biliyorsunuz bir dönem sürekli flu videolar hazırlıyordum size. Şimdi biraz önce ben mola vereyim falan dedim ya. Benim mola vermiş olmam gerçekten namümkün. Çünkü Zara'nın canı dondurma ve mandalina istedi. Hemen o mola zamanında koştura önce manava gittim. Mandalina aldım. Oradan markete gittim. Dondurma aldım. Oradan bir de fırına uğradım. Böyle börek var bir şeyler aldım. Onları getirdim, bıraktım. Dedim ki artık videomu burada ben sonlandırayım. Beni tercih edip izlediğiniz için hepinize öncelikle teşekkür ederim. Bu arada bu benim yorganı katladığım bölüm var ya, işte o bölümü ben belki böyle kısa bir video halinde reklamsız direkt paylaşacağım YouTube'dan ki böyle önemli şeyler insanların elinin altında olduğu zaman daha yani kolay bulunabiliyor. Şimdi vlogların arasında bunlar kayboluyor. İnsanlar diyor ki başlığa bak, İşte KonMari usulü yorgan katlama. Tıklıyorlar. Ölme o gelene kadar izle. Bazıları da bunlardan hoşlanmıyor. Her neyse arkadaşlar, biliyorsunuz YouTube kanalları için bu yorumlar gerçekten son derece önemli. Videomun altına bir kalbinizi alırım. Yani bir küçük nokta bile olsa yorum yapın. Yani o nokta yapmayın, kalp yapın. Yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Ayrıca tabii ki kanalıma abone olup bildirim zilini açıp ki siz ilk videolarından haberdar olabilirsiniz. Olursanız da çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Umarım keyifli izlemişsinizdir beni. Uzatacağım şimdi yine. Neyse, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.